Herkese merhaba. Maskemi çıkarayım. Ben Gönül Bıyıklıoğlu Uysal. Hemşireyim ve bir aile sağlığı merkezinde çalışıyorum. Şu anda da öğle arasındayım. Geçen bir defa yapmıştım öğle arası sohbeti şeklinde. Bir tane daha bugün yapmak istedim. Video. Bugün sohbet konusu olarak anlatmak istediğim şey yine kendimle ilgili. Aslında burada çalışırken, ebe olarak çalışırken yoldan ambulans geçiyor, sesi geliyor mu bilmiyorum. Yolun hemen önündeyiz, yoksa burası hastane değil, bize gelmiyor ambulans. Bebek kayıplarıyla ilgili. Ben de bir bebek kaybeden anneyim. Bunun hikayesini paylaşmak istiyorum aslında. Kendi yaşadıklarımı paylaşmak istiyorum. Burada bu şekilde durum yaşayan annelerim olduğu zaman takip ettiğim, onları daha iyi anlıyorum. Daha iyi belki de önerilerde bulunabiliyorum kendimde yaşadığım için. Şimdi ben nasıl bir şey yaşadım? Ben bebeğimi kaybettiğimde 20 haftalıktı gebeliğim. Onu söyleyerek başlayayım. Terapotik düşük olarak geçiyor bu. Yani yaşama ihtimali olmayan bir bebeğiniz varsa eğer tıbbi olarak gebeliğiniz sonlandırılıyor anne hayatını kurtarmak için ve buna da terapotik düşük deniliyor. Benimkisi de öyle bir durumdu. Şimdi gebeliğimin başlangıcından başlarsak ben neler yaşadım, sonuç nasıl sonlandı? Ben ikinci oğlumu doğumdan sonra rahim içi araç, spiral deniyor ya halk arasında, doğum kontrol yöntemi olarak kullanmak için taktırmıştım ve kullanıyordum. Daha önceki ilk çocuğumda 9 yıl boyunca ben rahim içi araçla korundum. Hiçbir problem yaşamadım. O nedenle de yine rahim içi aracı tercih edip doğumdan sonra gidip taktırmıştım. Bütün doğum kontrol yöntemlerinde olduğu gibi, yani çok minik de olsa bir risk hepsinde var. Spiralde de var ve ben spiral takılıyken hamile kalmışım diyorum. Çünkü haberim olduğunda ben 12 haftalık gebeydim. Nasıl oldu? Şimdi normalde 3 ay boyunca benim adet görmemiş olmam lazım, değil mi? Plan düşündüğünüz zaman nasıl durdun? Ama ben adet gördüm. O da neden? Yaşadığım gebeliğin bir adı da mol gebelik ama parsiyel mol deniyor. Yani benim bebeği besleyen plasentam molmuş. Yani nasıl diyeyim, üzüm gebelik olarak da geçiyor bu. Genelde tam molse, yani tam bir üzüm gebelikse 6-8 hafta civarında bebek kendiliğinden ya da gebelik kendiliğinden sonlanıyor. Yani bebek oluşmuyor birçok durumda zaten. Hani gebelik olduğunda biz 6. haftada kalp atışlarını, en azından keseyi görmesi gerekiyor kadın doğum uzmanının ultrasonda. Ondan sonra bebeğin kalp atışlarının oluşmasıyla birlikte normal bir gebelik ilerleyiş takibi başlayabiliyor. Tam mol dediğim bu üzüm gebelikte ama bu olmuyor. Genelde anneler 6-8 hafta civarında bebeklerini ya da gebeliklerini kaybediyorlar. Kanamayla birlikte sonlanıyor ve belki de hiç adı konulmadan bu durum sonlanmış oluyor. Benim durumumdaysa genelde çok geç tespit edilebiliyor. Benimki de o nedenle böyle oldu. Şimdi hikayenin devamını anlatınca ortaya çıkacak. Mol gebelik eğer parsiyel molse üzerine adet görebiliyorsunuz. Yani adet gibi bir kanama görebiliyorsunuz. Ben de onu yaşadım. Aslında azdı. Hani
fazla bir miktar değildi. Yani hatta şey düşünmüştüm. Hani rahim içi araç koydurdum. Bir 8-9 ay, bir seneye de yakın olmuştu aslında koyduralı. Hani rahim içi araçta normalde birçok zaman nedir? Kanamanın artmasını bekleriz ama hani kanama artması gerekirken benim bu kanamam az oldu gibi düşündüm ben. Ama oldu yani, bir kanamam vardı. Sonuçta rahim içi aracım da var. Gebelikten şüphelenmiyorum. Neyse ikinci ay yine ama daha az. Üçüncü ayda artık yok. Gelmedi. Ve ben de kendimde farklı şeyler hissetmeye başladım. İştah açılması gibi. Hani ben öyle bulantı gibi bir şey hiçbir gebeliğimde yaşamadım zaten, onu da söyleyeyim. O gebeliğimde hatta bulantı yaşamamamın yanı sıra acayip bir iştahım açılmıştı. Nasıl yemek yiyordum inanılmazdı. Ve gebelik testi. Hadi dedim, nasıl olabilir mi? Gebelik testi yaptım idrarda. Pozitif çıktı. Ondan sonra gittim kadın doğuma. Dedim böyle böyle ama benim rahim içi aracım var. Hemen testten önce direkt ultrason muayenesinde evet bir gebeliğim var ve 12 haftaya neredeyse. Bunun yanında içeride de spiral duruyor. İkisi duruyorlar yan yana. Hiçbir sorun yok. Yani spiralle hamile kalıp böyle bir durum yaşadığınızda spiral direkt alınıyor. Benimki de öyle oldu. Ultrason eşliğinde kadın doğum uzmanım spiralimi aldı. Bebek var, gebelik var, her şey yolunda. Ve hemen zaten ikili tarama testi zamanım gelmiş artık. Yani 10-12. haftada neredeyse geçiyor. Hemen ben ikili tarama için kan verdim. Artık o hafta mı, öbür hafta mı, kaç günde çıktıysa ikili tarama sonucum çıktı. Şimdi tarama sonuçlarında, ikili tarama, üçlü tarama sonuçlarında şey oluyor. Size bir yüzde veriliyor. Yani bebeğinizde şu var, bu var denmiyor. Size bir yüzde veriliyor. O yüzdeyi kadın doğum uzmanınız değerlendiriyor. İşte 1/300, 1/500 atıyorum gibi bir rakam bu. Fakat benim rakamım 1/8 çıktı. Yani 8'de 1 ihtimal. Yani çok çok yüksek bir ihtimalle bu. Bebekte bir problem var anlamına geliyor. Anlamı bu. Tabii kadın doğumcum beni hemen bir embriyoloğa yönlendirdi. Bu şekilde problemli gebelikleri embriyolog olan, yani kadın doğum uzmanlığının üzerine bir uzmanlık daha yapmış olan kadın doğum uzmanları takip ediyor. Biz embriyoloğa gittik. Tüm ultrason muayenemi yaptığı, ayrıntılı muayene, bebek, hepsi, her şey yolunda, her şey güzel. Bebek sağlam, işte plezanta sağlam, her şey yolunda. Ama tabii ki değerim çok yüksek olduğundan dolayı Chorion-Williams biyopsisi önerdi bana. Chorion-Williams biyopsisinde direkt plezantadan parça alınarak vakıt test yapılıyor ve üniversitede yapıldı tabii bu. Akdeniz Üniversitesi'ne gitmiştim. Hemen işte test alındı, biyopsi ve genetik test tabii ki ne denir, çalışmaya gitti ve sanırım aynı hafta içindeydi. Yani birkaç gün sonraydı. Üniversitedeki embriyologla birlikte beni takip eden asistan beni direkt cep telefonumdan aradı. Hemen gelebilir misiniz diye. Çünkü benim gebeliğim ve bebek de 69XXX. Yani bunun anlamı şu: normalin 1,5 katı gen taşıyan bir canlı var. Yani bu insan genetiği değil. Yani şöyle de denebilir. Hani ikiz bebeğin yarısı var gibi. Hani 1,5 katı. Parsiyel mollerde genelde olabilen bir durummuş bu ama böyle durumlarda genelde bebekte bir problem görülürmüş. Fakat benim bebeğimde hiçbir problem görünmüyordu. Yani çift ayak yok, çift bacak yok, çift kafa yok. Her şey tek ama böyle bir genetik sonuç çıktı. Şimdi bebekteki bütün her şey normal çıktığı için de
göründüğü için de görüntüde tekrar bana ultrason eşliğinde tekrar baktılar bebeğe. Bebekte bir sorun yok ama plazentam bozulmaya başlamış. Yani artık bebek büyüdüğü için, yetememeye başladığı için şekli değişmiş, başka şekiller almış bir durumda gördüler ultrasonda. Fakat bana şunu önerdiler, hani aklımızda sizin de bizim de soru kalmasın, amniyosentezde yapalım, hızlı çalıştıralım, ona göre sonlandıralım. Tamam dedik, kabul ettik. Amniyosentez yapıldı, genetik laboratuvara gitti, hızlı çalışıldı, aynı sonuç geldi. Yani bebek doğsa dahi yaşama şansı yok. Bu arada zaten literatürde de 25 haftanın üzerine çıkabilmiş bu şekilde bir gebelik yok. Yani doğmuş bir bebek yok ve bununla birlikte 20. hafta civarında genelde annede gebelik zehirlenmesi belirtileri, yani tansiyon yükselmesi, ödem ile birlikte hani anne kaybına gidebilecek yaşanan bir durum var. Ben o zaman hani bir anda şok oluyor. Yani zaten gebeliğimi öğreneli çok olmamış. Gebeliğimi öğreneli çok olmamanın yanı sıra bir anda bebeğimdeki bu durumu öğrenmişim. Kendi hayatım risk altında bunu öğrenmişim. Bir kaldım ben. Bir önceki gebeliğimde de 36. haftada gebelik zehirlenmesi, preeklemsi yaşamıştım ve erken doğum yapmıştım. Tansiyon hastası, tansiyon problemi olan bir insandım. Takip altındayım. Dedim ki ben bir gün izin istiyorum. Bir gün izin istiyorum. Karar veremiyorum. Bir gün izin istedim. Evdeyim. O gün annemi aramıştım. Yani çok şeydi. Hani başka hiç kimseye danışmak gibi bir şey değil. Anneme danışmıştım. Anne, böyle böyle bir durum var. Ne yapacağım ben? Annem demişti ki kızım hani ne gerekiyorsa onu yapacaksın bana. Hani annemin de bebeği ölmüş daha öncesinde. Onun da yaşadığı bir duyguydu bu. Yani senin sağlığın daha önemli şu anda. İstersen tekrar bir bebek düşünürsün gibi annem bana teselli vermişti. Ve tabii o dönemde bir arkadaşım, radyoloji uzmanı, telefonda konuştuk. Gel bir de ben bakayım dedi. Karar veremiyorum. Gittim. Baktı ultrasonda, dedi ki onun söylediği de bana çok şey oldu. Senin dedi bu durumda düşüneceğin bir şey yok ki Gönül dedi. Hani bu bebek alınacak bebek. Hani dedi bir Down sendromu çıksaydı, hani ikili tarama, üçlü taramalarda bu şekilde çıkabiliyor. Nasıl? Bilerek, eğer isterseniz yaşayabileceği için o bebeği doğurabiliyorsunuz, bakabiliyorsunuz ya da birçok kişinin kararı hani ona sonuçta zor bir hayat yaşayacak oluyor. Sonlandırabiliyorlar. Bu bir seçenek çünkü. Fakat benim öyle bir seçenek şansım da yoktu. Çünkü dedi hani doğma şansı yok. Hani yaşamak gibi bir şansı yok. Nefes almak gibi bir şansı yok. İşte ve bu arada tabii ki birkaç hafta sonra eğer ısrar edersem kalmasında kendi hayatım riske girecek ve büyük ihtimalle de sonlanacak, yani yaşamım sonlanacak. Ve ertesi günü dedim ben geliyorum, doktorumu aradım. Tabii dediler hemen gelmen lazım zaten. Gittim. O gece hani müdahale edildi, fakat dediler ki bana hani hemen olmaz doğum, yarın olur. Yani gece akşam yattık, yarın olur. Fakat gece saat 1-2 civarında ben normal doğum sancıları çekmeye başladım. Ve bebek kendiliğinden dediğim düşük olarak doğdu. Ve ablam vardı yanımda. Tabii biz hemşire olduğumuz için hani ortamdayız sürekli. Doktor arkadaş, çok iyi kürete edilmesi, yani temizlenmesi gereken bir durum bu rahimin. Çünkü eğer bir küçük parça, mol parçası kalacak olursa daha sonrasında ne bileyim işte gözünüze, karaciğerinize, akciğerinize gibi yayılabiliyor. Yayılırsa da çok büyük risk. Orada çünkü büyümeye başlıyor. Yani bir çeşit tümörmüş gibi düşünün. O nedenle hani hemen sonlandırıldı. Ablam şey dedi bana, hani sen görme. Yani demek ki dedim o kadar kötü ki bana dedi sen görme. Görmedim. Hani görmeyi düşünmedim. Fakat bilmediğimiz bir şey varmış orada. Onu birazdan anlatayım. Devam şu kontrolü anlatayım.
Çok iyi kürete edildikten sonra hani birkaç defa kazındı rahmim. Hiçbir parça kalmadığından ultrason eşliğinde emin olmaya çalışılarak. Ve sonrasında ben sanırım bir 6 ay, önce haftada, sonra 2 haftada, sonra ayda gibi gidip kan verdim. Beta HCG, yani vücudumdaki o mol parçalarından birisi vücudumun başka bir yerine gidip yerleşecek olursa beta HCG'm, yani hamilelik hormonu diyeyim size, yükselecekti. Onun takibi yapıldı. Fakat çok şükür ki düşüşe geçti ve düştü. Son kontrollerimde de artık tamamen düşmüş durumdaydı. Vücudumun herhangi bir yerine çok şükür ki gitmemiş, yayılmamış bir şekilde gebeliğim sonlandırıldı. Şimdi aslında bize söylendi fakat o şok esnasında bunu algılayamayabiliyorsunuz. Eğer bebeğiniz almak isterseniz, bebeğinizi gömmek isterseniz, ne kadar küçük olursa olsun alabiliyorsunuz, gömebiliyorsunuz. Şimdi biz bu bilgiyi biliyoruz ama o anda hani doğum ve plazenta şeye gitmek zorunda, laboratuvara gitmek zorunda, araştırılacak, fakat bebek gitmek zorunda değilmiş. Bebeği biz alabilirmişiz. Onu bilmiyorduk. Bebek de gitti, plazenta ile birlikte otopsi yapılmış tabii ki ona. Ve sonucun, hani patoloji sonucunun çıkması, bu arada ezan okunmaya başlamış, şimdi fark ettim, anlatırken fark etmemişim. Bir ay sonra bana telefonuma patoloji sonucumun çıktığına dair bir mesaj geldi. Ben patoloji sonucumu almak için hastaneye gittim. Patoloji sonucumu veren görevli bana dedi ki bebeği alacak mısınız? Ben o anda bir geçirdim. Dedim ki alabiliyor muyuz? Tabii ki dedi. Tabii ki dedim, almak isterim alabiliyorsam. Yani ben bunu nasıl düşünemedim, nasıl alamadım? Ve birkaç gün önce ben bir rüya görmüştüm. Rüyamda bebeğim laboratuvarda yere düşüyordu ve diyorlardı onun kimsesi yok. Zaten çok üzülmüştüm rüyamda uyandığımda. Orada işte görevli arkadaş bunu söylediğinde ben başladım hüngür hüngür ağlamaya. Ablamı aradım, işte orada beni oturttular, su falan verdiler. Dedim abla böyle böyle alabiliyormuşuz. Hemen işte ablam yola çıktı, geldi yanıma, işte biz işlemleri yaptırdık, aldık. İşte eşim, eniştem hep birlikte onu götürdük. Artık şu anda bir mezarı var. Bu çok güzel bir şeymiş. Yani ölüm belki kötü ama bir mezarının olması, bir mezar yapabilmek, ölmüş bir yakınınıza, çocuğunuza ya da başka birisine çok özel bir şey gerçekten. Ve bu şekilde artık onun bir mezarı var. Ve biz gittiğimiz zaman mezarlığa onu ziyaret edebiliyoruz, dua edebiliyoruz arkasından. Şunu da atladım sanırım, sonlandırılmadan önce yine de bana çok ultrasonla çok defa baktılar. Çünkü demişti kadın doğum uzmanı, hani bebek her şey tam görünüyor ama genetik böyle çıkıyor. Hiçbir şey olmasa sindaktili denilen şu parmaklarının yapışık olması gerekiyormuş. Fakat hep böyle eli kapalıydı, ultrasonda göremiyorlardı onu. Sonlandırıldıktan sonra herkesin baktığı şey oydu ve gerçekten parmaklar yapışıktı. Hani sindaktili denen o durum vardı. Görsel olarak da hani yaşadığımızın bir kanıtıydı bu. Bu benim yaşadığım durum genetik bir şey değil. Hani 10.000 gebelikte belki bir ihtimal, görülme ihtimali olan normal bir durum aslında. Biz de onu yaşadık. Böyle bir kendi yaşadığım anıyı paylaşmak istedim. Sonrasında ben hani kanlar çok verdim ama inanılmaz derecede kan değerlerim düştü. Bunun yanında saçlarımı kaybettim. Sanırım daha önce bir saçla ilgili bir canlı yayın videosu yapıp orada bahsetmiştim. Hani hafif böyle hani gebelikle ilgili bir şey yaşadığımı.
Saçlarım neredeyse hiç kalmayacak kadar dökülmüştü. Ama şu anda hani geri geldi, hepsi geri geldi. Kendimi toparladım. Yani onun duygusunu, fiziksel vücut toparlaması için zaman gerekiyor. Hani bir anda toparlanamayabiliyorsunuz ama yaşam devam ediyor. Sonrasında bir gebelik biz düşünmedik. Zaten hani planladığımız bir gebelik değildi. Ama artık yani gelmişti ve doğsun diye düşünmüştük. Şu anda 2 tane yaşayan çocuğumuz var, oğlumuz var çok şükür. Allah'a çok şükür. Herkesin çocuklarına Allah sağlık sıhhat versin inşallah. Evet, bugün paylaşmak istediğim de buydu. Ne diyeceğimi bilemeyerek bitiriyor gibi oldum ama kendinize çok iyi bakın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.